Merhabalar Mücahit Hocam. Öncelikle davetimizi kabul edip sorularımızı sorma fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. İlk sorumuza geçelim. Bilgisayar oyunu oynarken dikkatimde hiç sorun olmuyor, odaklanabiliyorum. Fakat dersleri dinlerken ya da ders çalışırken odaklanmakta zorlanıyorum. Bunun nedeni ne olabilir? Ben de çok teşekkür ederim bu davetiniz için. İnsanoğlunun doğasında sevdiği ve eğlenceli şeylere karşı zaten odaklanma ile ilgili bir motivasyonu vardır. Dolayısıyla eğer bilgisayar oyunları sevilen şeylerse, ki genelde sevilen şeylerdir, oraya daha çok odaklanabiliriz. Derslerimize niye odaklanamıyoruz? Orada da şöyle düşünmek lazım. Bir kıyaslama yapacak olursak, birisi eğlenceli bir alan, bilgisayar alanı. Dersler ona görece kıyasladığımızda daha eğlencesi düşük. O zaman öğrenciye şunu yapmak düşüyor. Yani öğrenci dersleri sadece not almak için değil, gerçekten öğrenmek için ve gelecekte ona faydalı olduğunu düşünerek keyifli hale getirirse derslere de çok rahat konsantre olabilir. O yüzden ders çalışırken dersi nasıl keyifli hale getiririz diye bizim biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunu öğrenci yapabilir mi? Yapabilir. Her dersten eşit keyif almayabiliriz. Doğru. Ama mutlaka çok keyif alarak yapacağımız dersler olacaktır. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz ise daha dikkatli bir öğrenci olmak için ne yapmalıyız? Nelerden uzak durmalıyız? Bu birinci soruyla da alakalı olarak bu ekrana çok fazla bakmak ve çok fazla ekranda oyun oynamak aslında dikkat kalitemizi bozuyor. Neden? Çünkü çok keyif odaklı bir seyretme oluyor ya da keyif odaklı bir faaliyet oluyor. Dolayısıyla bir kere bir öğrencinin mutlaka online ekranda kalma süresini sınırlaması gerekiyor. Bu da çok değerli bir şey. Onun dışında odaklanabilmek için en önemli aslında şey bir ortamın uygun olması. Yani bizim dış uyaranlara karşı, dışarıdan gelen ses ve gürültülere karşı kendimizi izole edebilmemiz, ki bu özellikle yatılı okullarda etüt saatlerinin çok verimli olmasını sağlayan bir şeydir. Çünkü herkes aynı anda dersle uğraşır. İkincisi motivasyon. Yine diğer arkadaşlarına ders çalışırken gördüğünde kişi daha motive olur ve ders çalışır. Burada hep şunu düşünecek bir öğrenci. Ben bu dersleri yaparken aslında geleceğimi planlıyorum, geleceğimi yönetiyorum. Gelecekteki hayallerimi gerçekleştirmek üzere bu ödevleri ve dersleri yapıyorum diye düşünürse çok daha motive olur ve çok daha dikkatli ders çalışabilir. Teşekkürler hocam. Bir başka sorumuza geçelim. Herkes teknolojik aletlerle geçirdiğimiz vakti azaltmamız gerektiğini söylüyor. Bu durumun ders başarımıza nasıl bir etkisi olabilir? Şimdi tabii sabahtan akşama kadar okulda öğrenciler. Sizler okula gidiyorsunuz. Okuldan sonra da bir süre sonra zaten uykuya dalmaya çalışıyoruz, yatmaya çalışıyoruz. Kısıtlı bir süre serbest süremiz var. Bu serbest süreyi de verimli geçirmemiz gerekiyor. Tabii ki eğleneceğiz. Tabii ki eğlenceli şeyler de yapacağız. Ama bu arada bizim asıl yapmamız gereken bir takım faaliyetleri unutmamamız gerekiyor. Bunlar sadece dersler değil. Bunlar bizim kendi kişilik gelişimimizle alakalı işler. Mesela kitap okumak. Mesela eğlenceli bulduğumuz ya da faaliyet alanı olarak sevdiğimiz bir alanda bir hobi geliştirmek, hobi oluşturmak. Şimdi bilgisayar ve bilgisayar oyunları çok tembelliğe iten bir şey. Yani size kurgulanmış bir oyun veriyorlar, planlanmış bir oyun veriyorlar. Sanal bir oyun, hiçbir aktivite yok, hiçbir enerji boşalması yok. Sadece parmaklarınızın ucunda oyun oynuyorsunuz. Dışarıdan çok keyifli gelebilir. Belki içinde de oynadığınız zaman keyifli gelebilir. Ama sonunda baktığınızda size kazandırdığı hiçbir şey yok. O yüzden sporla, hobilerle, sanatsal faaliyetlerle, kendi isteklerimize ve becerilerimize göre bir dünya oluşturmalıyız. Oyun da oynayabiliriz ama mutlaka süre konusu ve içerik konusuna dikkat ederek. Teşekkürler hocam. Son sorumuza geçiyoruz. Akademik olarak bazen zorlandığımız dersler olabiliyor. Bu noktada bizlere ne önerirsiniz? Öğrenme süreçlerimizi nasıl geliştirebiliriz? Herkesin kendine göre bir öğrenme yeteneği olduğu yerler var ya da biraz daha az yetenekli olduğu yerler var. Hepimiz için geçerli bu. Dolayısıyla kimse ben bunu niye zor öğreniyorum diye kendine sorup böyle bir şikayette bulunmasına gerek yok. Hepimizin
daha zor öğrendiği ama daha kolay öğrendiği alanlar var. Ne yapacağız? Kolay öğrendiğimiz alanlarda zaten sıkıntı yok. Biraz zorlandığımız alanlarda da biz bir kere önce kendimize güveneceğiz. Yani hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz ya da öğrenme noktasında büyük sorun yaşayacağımız bir alan olmaz. Belki bir kere de öğrenemeyebiliriz ama 2 kere de 3 kere de mutlaka öğreniriz. Burada en önemli şey, öğrenmede zorluk yaşadığımız derslerle ilgili öğretmenlerimizden destek almak. Yani nasıl, hangi usulle çalışalım, yazarak mı çalışalım, başka materyaller mi kullanalım, başka kaynaklardan mı ders çalışalım? Bize o dersin nasıl kolay geleceği konusunda o dersin öğretmeninden destek almamız gerekiyor. Ama her şeyden önce tekrar başta söylediğimi söylüyorum, kendimize güveneceğiz. Belki bir kere de değil ama 2 kere de 3 kere de öğreneceğiz. Ve her zaman şu olmuştur, başta çok zor gelen dersler, bakarsınız ki bir süre sonra ya o kadar da zor değilmiş bu aslında, çok da keyifliymiş demeye başlarsınız. Sorduğunuz sorulara cevaplarınız ve tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederiz. Umarım arkadaşlarım bu verdiğiniz cevaplardan istifade ederler. İnşallah başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Hoşça kalın.